Bir baktım bana Sentry'den patır kütür mailler düşüyor ama böyle 10.000 tane falan mail geldi herhalde. Bir açtım. Bu bizim Vibe Coder pazarlamacı arkadaşlar. MailChimp'in API key'ini koda gömmüşler hard-coded olarak. Hmm. Private repolarda bende olduğu için repo'yu public yapıp pushlayıp sonra repo'yu tekrar private'a döndürmüşler. Oo. Public yaptığı anda MailChimp'in kendi sistemi hani bu API key'i sızdı deyip sistemi bloke ediyor. Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Son zamanlarda AI ile ilgili çıkan haberler biraz güvenlik üzerine yoğunlaştı. Konuyu bir masaya yatıralım istedik. Biz de yaklaşık 2 ay önceki videomuzda biraz bu güvenlik konusunu konuşmuştuk. Hatta işte vibe coding 2 ay bile mesela ne kadar kısa süre hakikaten yani neler geçmiş gibi sanki 2 sene olduğu kadar yol aldı. Oradaki problemleri bahsettiğimiz videoda bu MCP'lerin, AI'ın, agentların N8 ve Make.com üzerinden güvenlik sorunlarına da biraz değinmiştik. Sence şu an sektör neden bir anda bu security'yi konuşmaya başladı? Bu yetkinlikler, yetenekler hızdan sonra doğal bir süreç mi bu soruların, güvenlik sorularının gelmesi? Yani bir kere Git Guardian'ın 2006 verilerini gördüm. Yanılmıyorsam 29 ya da 30 milyon API key sızmış. Yani Evet. birileri bu vibe coding'de işte hepsini kabul et diye bam 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 gide gide. Hatta bunda şeyi gördüm. YOLO mod diye bir şey var. Gemini CLI'da. Yani böyle her şeyi kabul edip bam 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 gittiği bir versiyonu var. Orada güvenlik diye bir şey yok. Adam oradaki bütün işte anahtarları patır kütür GitHub'a ya da işte public şekilde yüklemiş. Bundan da daha güzel bir güvenlik sızıntısı olmaz. Yani düşünsene sen farz et ki OpenAI'ın API key ile işte bir modeli eğitmişsin. Ona bir şey gönderiyorsun ve cevabı alıyorsun. Bu key sızdı. Adam oraya milyon tane sorgu attı. Hop bir bakıyorsun ay sonunda sana da on binlerce dolar fatura gelmiş. Yani Yani bunun sebebi de bu arada o mod da çok kullanışlı bir mod. Bazen hakikaten gerekiyor. Çünkü o kadar çok şey soruyor ki yetki ve abi bunu yapayım mı? Abi bunu yapayım. Oğlum yap. Oğlum yap. Hani o Yiğit Özgür karikatürü gibi yani. Oğlum koy, dök, dök deyip çok oldu. Sonra böyle 20 milyon şey sızıyor işte. Bezdiriyor da o onaylar. İnsan ister istemez bir yerde o moda geçiyor. Bu problem tabii. aslında bu şey gibi ya. İlk sosyal medya falan geldiğinde de nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Böyle bunu yapan startuplar da sosyal medyayı nasıl kullandırtacağını ya da bunun nereye evrilebileceğini bilmiyordu. Onlar da zaman içinde gördüler. Burada yapay zekada da böyle yani ilk başta bir işte temkinli yaklaşıldı. Yok ben kesin kullanmam bunu kendim yazacağım dendi. Sonra işte bunu kullanmayan geri kalıyor dedik. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki yani bunu kullanalım ama temkinli kullanalım. Her şeyi bam güm accept ol deyip geçmeyelim. Ne yapıyor bu adam bir görelim dönemindeyiz. Belki de bundan bir sene sonra baksana 2 ayda neler değişti. Bir sene sonra Evet. ama saçma sapan şeylere takılıyormuşuz Ya diyeceğiz. evet bundan birkaç video öncesinde ben şeydim yani hani bu güvenlik konusunda çok konservatifdim. Kullanma, agentları açma vesaire. Yani son bir ayda fikrim o kadar değişti ve o kadar moralim bozuldu, canım sıkıldı ki gördüklerime. Onu ya yapabildiklerini gördükçe tadım da kaçıyor bir yandan ve o senin dediğin modları falan da kullandım yani hani full yetkili modları da kullandım. Tabii biraz daha şey gibi oluyor. Yeni bir MVP çalıştırırken yapıyorum. Ama şimdi şeyi düşünüyorum işte o MVP'ler belli bir level'a geldi. Onların code review'u falan bayağı bir iş. Orada süreçlerimiz çok değişecek. AI'ya yazdırıyoruz ama komple bütün projeyi ya da koca bir modülü hani sadece Git'te gelen bir commit'in diff'ini değil koca bir modülü review etmek gibi bir hale dönüyor. Yani işte orada aslında birazcık AI'ın ne yaptığını tamam belki satır satır göremiyorsan da yani ne yaptığı hakkında biraz fikrin olması lazım. Yani böyle değişen kodu görmeden, mantığını anlamadan basıp geçtiğin zaman bence bu teknik borç yani artık teknik borç değil teknik iflasa doğru gidecek bir durum da oluşturabilir. Yani çok yakın zamanda şöyle bir şey başımıza geldi. Bir marketing
çalışması yaptık. Çalıştığım oyun firması beta test için mail toplayacaktı, işte bu hani abone olun, size işte kod gelecek, deneyin falan filan mevzuları. Bayağı güzel para harcandı işte bu pazarlamaya. Bir web sitesi yaptık toplamak için bu mailleri. Arka planda da üçüncü parti olarak MailChimp kullanmıştık, o mailleri oradan alalım diye. Benim online olmadığım dakikalarda bir şeyin değişmesi gerekmiş. Yani çok da basit bir şey. Bir keyword, ya bir kelimeyi marketing takımı hoşuna gitmemiş. Ya burada böyle demişiz ama şöyle diyelim diye web sitesinden değiştirmek istemişler. Kendileri de ya artık yapay zeka var, yazılımcılara gerek mi var diye marketing takım açmış, işte indirmiş. GitHub'tan klonlamış, değiştirmiş. Versal'a da pushlamış. Hemen yayına almışlar. Bir baktım bana Sentry'den patır kütür mailler düşüyor ama böyle 10.000 tane falan mail geldi herhalde. Bir açtım. Bu bizim Vibecoder pazarlamacı arkadaşlar MailChimp'in API key'ini koda gömmüşler, hard coded olarak. Hmm. Private repolarda bende olduğu için repo'yu public yapıp pushlayıp sonra repo'yu tekrar private'a Oo. döndürmüşler. Public yaptığı anda MailChimp'in kendi sistemi hani bu API key sızdı deyip sistemi bloke ediyor. Senin yeni bir key generate etmen lazım. Helal olsun, onların sistemi de iyiymiş yani. Yani otomatikman onlar public yapıp Versal'a pushladığı anda private'a çevirdikleri o 2-3 dakikalık süre boyunca o key her seferinde sızmış. 2-3 kere denemişler, becerememişler. Ondan sonra marketing sitemiz açık. Marketing bütçemizle harcamışız. Millet geliyor siteye, kayıt olmaya çalışıyor. MailChimp Olamıyor. hata Hata veriyor. alıyor. Oradan Sentry'e düşüyor. Neyse ki yani ben işte bak, bir yandan yapay zekanın kötü kullanımı işi patlattı. Diğer taraftan da ben Cloud Code'a Git işte problemi bul dedin. Sentry MCP ile bağlandım. Dedim ki bunları indir. Her birinin içinde, çünkü diye logluyor. Bu mail adresi MailChimp'e gönderilemedi. Bu mail adresi gönderilemedi gibi. Dedim ki içinde mail adresleri var. Bu mail adreslerini tek tek indir. Bunları bana toplu bir JSON file olarak döndür dedim. Gönderemediğimiz MailChimp'e mailleri Sentry'den indirdi. Bana bir JSON olarak verdi. Sonra bir script yazdım. Onu ben MailChimp'e geri gönderdim. Yani hiçbir veri kaybetmedik. Bir anda işte yapay zekanın yarattığı problemi başka bir yapay zeka ile çözmüş olduk. Şimdi burada Ya, birisi yapay zeka kötü diyebilir, biri iyi diyebilir. Aslında işte nasıl kullandığına göre değişiyor. yani evet, iyi kötü tam diyemeyiz ya, ama müthiş şeyler yapıyor. Yani benim ileriye dönük umudumu biraz sektör ve yani daha önceki videomuzda da konuştuğumuz bu daralma, layoff'lar falan, böyle daha umutluydum. Son bir ayda Cloud Code bambaşka bir dünya açtı. Bir pipeline yaptı bize 2 saatte. Bizim loglarımız zaten central log, tek bir yere akıyor. Milyonlarca success ve error loglanıyor. Ama normalde ara sıra açıp bakıyorduk ya da işte grafiklerden görüyoruz. Bu hem success'lerin arasındaki sinyal akışlarından anomali tespiti yapıyor, hem error loglarını okuyor. Bulduğu problemlerin bizim kodumuzun içinde bir problemden mi yoksa karşıdaki müşterinin servisinden mi kaynaklandığını tespit ediyor. Bizdense ilgili reponun bütün detayıyla birlikte Jira'ya ilgili kişiye ticket açıyor. Sonra fix yapıyor GitHub'a gidip o kodu. Fix'ini PR atıyor. O PR'ın da linkini Jira Task'in içine geri yazıyor. Eğer ki bizden değilse de, entegre olduğumuz servislerden bir şeyse de, müşteriye yazılacak maili, problemi anlatan bir e-mail yazıyor. Benim draftıma bırakıyor. Ben sadece sabah sent yapıyorum gibi bir durum. Şimdi 2 saatte bunu yapınca benim bir kere çok moralim bozuldu zaten. Ama güvenlik tarafında şöyle şeyler de var. Mesela Cloud Code'a yazdırıyorum bir kod. Codex'e diyorum ki bak bunu kontrol et. Orada bir sürü problem söylüyor bana. Söylediği şeylere de bakıyorum, mantıklı. Codex değil de başka bir tane AI'ya da onu kontrol ettir diyorsun. Ya da tekrar Cloud'u kontrol ettir Codex'inkini. O da bir problem buluyor. Söylediği şeyler ve mantıklı oluyor. Yani böyle uçtan uca sorumluluk verilecek bir araç değil ama o kadar çok şey yapıyor ki. Son birkaç haftadır ben de hep böyle yapay zekanın özellikle kodlama alanındaki başarılarını da görüyorum. İşte ne bileyim, bu Ghosty diye bir terminal var. HashiCorp'un kurucusu kendisi kodlamış. Hatta işte Zik kullanarak yaptığı için ilgimi çekiyordu. Onu bayağıdır deniyorum. Adam böyle bir, ne denir, dahi yani kodlama ustası. 5-6 aydır çözemediği bir problem vardı. Böyle bazı senaryolarda işte böyle bir pırpırlanma gibi bir şey. Zaten GitHub'da issue'ları da var. Open source olduğu için de herkes yazmış ama kimse de çözememiş. Kendisi geçenlerde paylaştı, işte Codex'in en son
modeli bu problemi 6 ayda çözemedikleri problemi 53 dakikada çözmüş kendi kendine. Bu süper bir şey doğal olarak. Ama ben senin dediğin gibi süngümü düşürmedim. Hani olumsuz ya da işte negatif düşünmüyorum. Aklıma şey Benim geldi. tadım kaçtı abi. Babamı aradım, dedim baba geliyorum hafta sonu, bana patates ekmeği, domates ekmeği öğret. Yani Yani şeyi unutmamak onları lazım. bir kenarda dursun yani. Hani At arabaları vardı, sonra araba geldiğinde işte nal yapanlar, atı tımarlayanlar ne iş yapacak dedik. Bir baktık arabanın balatasından benzincisine kadar binlerce farklı sektör açıldı. Şimdi burada da yapay zeka evet doğrudan kod yazma işini bitirdi ama şu an göremediğimiz ya da öngöremediğimiz bence yüzlerce farklı iş alanı oluşturacak. Yani bunlardan birisi tabii ki prompt engineering değil ama oluşturacak. Feyyaz Yiğit'in konuk olduğu ya da sunduğu bir programda senin diyor şu anda önünde iki seçenek var. Seni diyor ben tedavi etmek için ya komple delirtmem lazım ya da normale döneceksin. Çok ortadasın sen, o yüzden sıkıntı yaşıyorsun diyor. Bu senin dediğin şeyde ben muhtemelen o yeni açılan yerlere, iş kollarına gidecek enerjim yok bu yaştan sonra. Muhtemelen ben o domates, patates ekip en azından karnımı doyurmaya dönerim herhalde. Sonuçta bunca yıllık tecrübem var. Eminim ki yapay zeka ile çok daha başarılı işler yapıp hayatını döndüreceksindir. Yani ben de birazcık öyle oldu. Ben şu an kodlama yapmadığım için 2 aydır bir satırdan fazla kod yazmadım. Kodlama yapmayınca bu sefer çok daha farklı büyük resme odaklanabileceğim o sisteme yönelik geliştirmeler yapabiliyorum. Ve yani hiç şöyle olmuyor günüm. Bunu yap diyorum. 5 dakika sonra yapay zeka yapıyor. Ben ne yapacağım gibi olmuyor. Aksine işte gene sabahtan akşama kadar tokenları yakarak bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Daha büyük karmaşık sistemler üzerinde çalışıyorum. Bu da hoşuma gidiyor aslında. Yani öyle satır satır işte yok loop yazayım, if statement yapayım, işte o boilerplate kodu yapayım dense yani daha büyük resme bakıp geliştirmeler yapmak, komple sistemin güvenlik açıklarını taramak, bunlarla uğraşmak şu an hoşuma gidiyor. Ama şey de doğru. Yapay zekanın birinin dediğini diğeri kabul etmiyor. Ben hatta şöyle bir şey denedim, çok komik. 4 büyük yapay zekayı Gemini, Cloud, Codex, bir de Qwen mi artık nasıl okunuyor bu? Alibaba'nın yapay zekasına bir proje Hı hı. söyledim. Dedim ki böyle böyle bir projem var. Bunu yapacağım. 4 yapay zeka aracı arasında kaldım. Hangisini kullanayım dedim. Hepsi kendini bir övüyor ve diğerlerini böyle o şurada takılır, şunu yapamaz deyip kendi güçlü yönlerini de ortaya çıkarmıyor. Yani projeyi öyle bir anlıyor ki kendini satmak için cevap veriyor. Yani hiçbiri şunu da kullanabilirsin demiyor. Objektif cevap vermiyor. Ben şu an işte şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Cloud Code'da çalışmak biraz kolayıma geliyor. Yani daha doğrusu ona alıştığım için onda çalışıyorum. Ondan sonra yaptığım commitleri Codex'te bir gözden geçiriyorum. Sonra bir PR açıyorum. PR'ı Copilot yorumluyor. Sonra o Copilot'ın yorumladığını aynı şekilde işte önce bir Cloud'la ve Codex'le yorumlayıp doğru mu değil mi işte bakıp ona göre yapıp gönderiyorum. Ve her seferinde dediğin gibi birbirlerinin yaptığı işi çok beğenmiyorlar. Şey gibi berbere gidersin her gittiğinde bu saçı kim kesmişler ya. Ben Onun gibi. şeyi denemek istiyorum. Aklımda o var. Codex'in yaptığı şeyi ya da Cloud'un yaptığı şeyi başka bir hesaptan onu başkası yaptı diye aynı modele sormayı bir denemek istiyorum. Onu bir Olabilir. senle deneyelim bakalım. Çıktısını da paylaşırız olmadı. Tabii şöyle bir durum var. Güvenlik, evet, problem çok konuşuluyor ama ya mesela geçen gün benim Azure resource'larımdan bir iki tanesini sildi. Ama nasıl sildi? Cost optimization yap dedim. Çok güzel rapor çıkardı bana. Arada onu da şey yapmış, okumadım hepsini. Çünkü söylediği şeyler çok böyle mantıklıydı. Metrikler vesaire çıkardıkları. Arada onlar kaçmış. İki resource grubunun da biz bir ara sileceğiz onları diye başına TMP prefiksi koyduk. TMP de temporary, geçici prefiksidir yani. Onları görünce ikisini de silmiş. Haklı çocuk yani, ne yapsın? Hani bunlar TMP diye silmiş. Bir şey diyemedim ya, ben onları bir ay sonra silecektim diyemedim. İyi tamam, şimdi bugün silinmiş demiş olduk. Bir de şöyle bir durum var yani, bu kadar AI'ya da yüklenmemek lazım, hata yapıyor diye. İnsan ne kadar hata yapıyor abi, bir ona dönüp bir bakalım ya. İnsan da hata yapıyor.
Onunla karşılaştırınca çok müthiş işler yapıyor. Ben o yüzden ileriye Yani dönük insanla bunu çok umudum karşılaştırmıyorsun abi. kalmadı. Biliyorsun Sam Altman'da tamam yapay Ya zeka bırak onu çok ya. enerji tüketiyor da bir insan insan 20 yaşına gelene kadar az mı enerji tüketiyor gibi bir karşılaştırma yaptı. Senin dediğin de şimdi ona gidip oradan şey yemeyelim, Sam linç Altman'ı da yemeyelim. sevmem ama katılıyorum bu söylediğine. Gerçekten öyle. İnsan da hata yapıyor yani. Ya da bu kadar yüklenmemek lazım. Ve AI'nin yaptığı o müthiş şeylerin birçoğunu da yapamıyor. Ben yıllardır ekibe söylüyorum. CI/CD kurun bak, kodlar branchlerden aksın gitsin. O DevOps işi. DevOps pozisyonum yok. Developer da onunla uğraşmak istemiyor. Senelerdir benim 6 ayda bir aklıma geliyor. Bir gündeme getiriyorum, söylüyorum. Deniyorlar, olmuyor, sonra unutuluyor. Buharlaşıp gidiyor o karar. Geçen testleri yaparken mobil tarafta yaptırdık CI/CD'yi. Onu da yaptı yani. O mu yaptı, sen mi yaptın? Yani aslında yapay zekayı kullanarak sen yaptın. Alet işler el övünür. Senin övünmen lazım. Sizin 2 senedir yapamadığınızı bak ben yaptım deyip. Yani Özgür, biliyorsun daha önceki videolarda bu söylediğine katıldığım çok oldu. Ben de bu bakış açısındaydım. Ama son bir aydır ben artık bunun bir alet olduğunu düşünmüyorum ya. Bizim alışık olduğumuz bir çekiçle, bir şeydik makineyle falan, öyle bir alet, öyle bir tool değil bu. Elin övüneceği bir alet değil bu. Ama sonuçta başında da durmazsan işte ne yapacağını bilemiyorsun. Bunun da doğru guide verirsen bayağı sprintlerini falan çıkarıp task onu da güzel koşuyor. MVP'lerde özellikle çok şey yapıyor ama bakalım, seninle bir code review yapacağız işte. Şimdi elimizde bir MVP var. End-to-end yapay zekanın yaptığı. Onun review'unu da göreceğiz bakalım. Onu da paylaşırız. Madem işsiz kalacağız o zaman izleyicilerimiz de bir abone olsun, like'a falan bassın, bir şeyler yapsın. YouTube'dan para kazanalım. Evet. Evet, bu arada arkadaşlar aboneliğimiz açıldı. Süper like'lar falan, bir sürü özellik varmış YouTube açtığı. Neydi? Süper like mi? Süper teşekkür mü? Süperli bir şeyler işte. Hype diye bir şey var. Standart abonelik zaten ücretsiz. Videoları beğeniyorsanız beğenin, yorum yapın, abone olun. Diğer Bizi kısımlarda 40 ileride, yaşından sonra bizi tekrardan mülakatlara sokturtmayın. evet, destek olmak isterseniz diğer tarafta da şu süper teşekkürler falan. Onlar da açılmış. Ekeceğimiz patates tohumlarına katkı, domates tohumlarına, fidelerine katkı sağlamak isteyenler de. Shorts'lara koyarsın 40 yaşındaki senior developerlar dilenci oldu. AI geldi dilenci olduk diye. Cüneyt Özdemir bile like atın, abone olun diyor. Biz niye istemeyelim? Doğru, bizim neyimiz eksik ya? Hiç. Uzun lafın kısası, benim fikrim çok değişti önceki videolardan Özgür. Sen de anlamışsındır artık bu Anladım. kasvetimden. Yarın psikiyatri randevum var. Dozları arttıracağız herhalde. Ama dediğin gibi bir gözün üstünde olmasına da hala ihtiyacı var. Yani çok hızlı değişiyor konu. Şurada bizim birkaç videoda fikrimizi değiştirdi. Bambaşka bir noktaya geldi olaylar. Ne olacak bilmiyoruz ama içinde olmak lazım. Bu işlerle uğraşan, hatta teknoloji alanında olmayanlar bile mutlaka kullanmalı. Kendi işlerine bir fayda sağlayıp kapı açabilecek bir şey haline geliyor bu. Bu güvenlik problemleri var mı? Var, ama yine de güvenlik problemi insan da ortaya çıkarıyor. Bu zamana kadar sanki çok güvenli bir dünyada yaşıyormuşuz gibi. Şimdi AI güvenlik sorunu çıkarıyor diye bunu çöpe atın gibi bir durum yok yani. Müthiş şeyler yapıyor. Benim şöyle bir önerim olsun. Kendimi kurtarmak için söylüyorum bu arada. Kusura bakma, sen diploman olmadığı için yanacaksın ama işte bazı sektörlerde şöyle bir şey var. İşte birine çizim yaptırıyorsun ya da bir şey yaptırtıyorsun ama işin sonunda bir mühendisin, bir mali müşavirin, böyle köşe baş Bu meslekler şeyin gelip mevzunun sonunda beni değil mi? gelip damgaladığı şey var ya, bunun gibi öyle bir şey olsun. Yani yapay zeka çalışsın çalışsın ama bunu onayı en son bir bilgisayar mühendisi gelip approve etsin. İşte karşılığında da bir para alsın gibi bir sistem devletimizden bekliyoruz. Bu şekilde biz de işsiz kalmayız. İnşallah, inşallah yakında o mührü basacak yapay zeka da çıkar. Görürüm sizin o diplomalarınızı diye. Ben de kontra rage'e gireyim burada diplomalı mekteplilere. İyi Öyle ya. bakalım. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.